Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kelebekli, ajurlu çeyizlik çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Ana rengim krem, kelebeklerimde de pembe, mavi ve siyah kullandım. Bu renk iplerimiz çok az gidiyor. Şişlerim ise 3 numara. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Bu şekilde öyle uçuşan kelebekler, hemen yanlarında çapraz ajurlu desenimiz çok şık, çok güzel oldu. Çeyiz içinde çok uygun. Bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin kenarları, model böyle. Ben bu patiği Instagram'dan arkadaşım Patik Deniz'i adına yaptım. Modelimin ismi Deniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak 12 ilmeğimi öncelikle atıyorum. Şu 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime çıkaracağım ilmekleri. İlk ilmeğimi şu kenardan ilmeğin ilk kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5 ve şurada son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi 2. şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. Ve 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de örünce bir sıra tamamlamış olacağım. Evet hanımlar, bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnuna şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve
Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptım. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz ve öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm hanımlar. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde hanımlar 8'er ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Ardından modele başladım. Tek renk ve ajurlu olması itibariyle de açılan bir model. Patiğimizi yaparken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen bu kelebek ve pembe kelebek ve ajurlu modelimize başlayacağız. Kelebek modelimiz toplam 12 sıradan oluşuyor. 12 sırada ajurlu modelimizi yapacağız aynı şekilde. Şimdi ön yüzde modelimizde 1. sıradayız hanımlar. Öncelikle ilk 7 ilmeğimi örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Ardından kelebeğimin ilk sırasını yapacağım. Pembe ipim ile dolamamı yapıyorum. Pembe ipim şöyle patiğin arka yüzünde iç tarafta. Şöyle ucunu orada bıraktım. Pembe ipimi bu sıradaki ilmeğimin etrafında şöyle 1, 2. 2 kez döndürdüm. Buraya bir ilmek dolama yapıyoruz. Dolama işlemim bittiği için pembe ipimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Kelebeğimizin ilk sırası buydu. İkinci şişimize geldik. İkinci şişimizde ajurlu modelimiz yapacağız hanımlar. Bu model ajurlu model 2 ilmekten oluşuyor. Ajurlu modelimizin arasında birer ilmek ters var. Öncelikle bakın ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında birer tane tersimiz var. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi ikinci modeli yapacağım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim oluyor bu. Hemen model arasında bir ilmek ters örüyorum. Yeniden ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Model arasında bir ilmek tersim var. Diğer modelimi yapacağım. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Model arası için bir ilmek ters örüyorum. Son kez modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Buraya da modelimizin ilk sırasını kurduk. Geldik patiğimizin tabanına.
Patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok. İlmeklerimiz tamamen düz olarak örülecek. Bu nedenle videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim. Bu bölümleri keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Modelli bölümün her sırasını tek tek göstereceğim hanımlar. Evet, tabanımızı bitirdik. Geldik ön yüze. Modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Buraya pembe ipim ile 3 ilmeğe dolama yapacağım. Bakın şu ilmeğimin etrafında pembemi 2 kez dolandırıyorum. Pembem bu defa önde bekleyecek çünkü dolama yapacağım ilmek devam ediyor. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şimdi ikinci ilmeğime dolama yapacağım. Şöyle bir daha getiriyorum 2. 2 kez dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi üçüncü ve son kez dolamamı yapıyorum. Şöyle 2 kez dolandırdım. Artık dolama yapacağım ilmek kalmadığı için pembemi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Böylece 3 ilmeğe dolamayı yaptık. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Kelebeğimin ikinci sırası böyleydi. Bir diğer şişimde de ajurlarım var. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ikili ajurlu ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Ajurlu modelimin ikisini düz örüyorum. 2 ilmeğini, aradaki ters ilmeğimiz ters örülüyor. Bu ters ilmekler model bitene kadar ters olarak örülecek. 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters olacak şekilde örüyoruz. Bir sıra ajurlu model yaparken bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Tabanımı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Kelebeğimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk 6 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından buraya bir tane pembe dolama yapacağım. Bakın pembe ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ortaya bir tane normal krem ördüm. Yanına bir ilmek daha pembe ile dolamamı yapıyorum. Şöyle. Dolama yaptığım ipimi arkada bırakıyorum ve ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Kelebeğimizin 3. sırası böyleydi. Ajurlu modelimize geldik. İlk ajuru yaparken önce ajur yapmıştık, sonra sola doğru kesim yapmıştık. Şimdi önce sağa doğru kesim yapacağız, ardından ajur yapacağız. Sağa doğru kesimi şöyle ikinci ilmeğin içinden girilerek de yapılabiliyor, fakat ben öyle zorlandığım için şöyle yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip şöyle bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Tekrardan bakın 2 düz ilmeğim var. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ajurumu yaptım. Arada bir tersim var. Yeniden bakın 2 ilmek var burada. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. Aradaki bir ilmeğim ters. Bir diğer modelime geldim. Bu 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım ve ajurumu yapıyorum. Aradaki tersimi şöyle ajurum bu. Aradaki tersimi ters ördüm. Son kez bakın burada 2 ilmek var. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ardından ajurumu yapıyorum. Ajurumu yaptıktan sonra taban bölüme geliyoruz hanımlar. Patiğimizin tabanındaki ilmekleri düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizde ön yüzdeyiz. Kelebekte 4. sıradayız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimizi krem ile örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ardından hemen kelebeğimin bu siyahlı bölümüne geldim. Buraya siyah ipim ile bir ilmek dolama yapacağım. Şöyle. Siyah ipimin ucunu yine arkada bırakıyorum. Buraya siyah ile bir tane dolamamı yapıyorum. Yani siyah ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. İpimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Ardından buraya 3 ilmek pembe dolama yapacağız. Pembe ipimi alıyorum. 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Dolama işlemi bitene kadar pembe ip önde oluyor. Son dolamalı ilmeğimizi yaptıktan sonra pembeyi arkada bırakıyoruz. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm.
Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimize geldik hanımlar. Burada da ajurlu modelimiz vardı. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ajurlu ilmeklerimi düz örüyorum. Aralardaki bir tersimi ters örüyorum. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters ve 2 ilmek düz örüyorum. Ajurlu modelimizi de yaptık. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Kelebek modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından buraya siyah ile bir ilmek dolama yapacağım. Siyah ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek krem ördüm. Sonra tekrar şu pembe ipimi alıyorum. Pembe ile hanımlar buraya 5 ilmek dolama yapacağım. Bakın şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Dolama işlemi bitene kadar pembe ip önde kalıyor. Bakın şu üçüncü dolamam. Pembe ipim ön yüzde. Şu dördüncü dolamam. Şu da 5. ve sonuncu dolamam. Dolamam bittiği için pembemi arkada bırakıyorum artık. En son dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimize geldik. Bir önceki sırada ilmekleri düz örmüştük. Şimdi tekrar ajur yapacağız. Bakın ilk ajurlu modeli yaparken önce ajur yapıp sola doğru kesim yapmıştık. İkinci ajurda sağa doğru kesim yaptık. Sonra ajur yaptık. Şimdi tekrardan önce ajur yapacağız. Sonra ilmekleri keseceğiz. Bakın ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tersim var. Yeniden ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir tane tersim var. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ve son kez ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Buraya 2 krem örerek başlayacağım. 2 ilmek krem. Ardından hemen şuradaki pembe ipimi kontrollü bir şekilde şöyle getiriyorum. Çok sıkarak getirmeyelim hanımlar. Şöyle pembe ipimi yaklaştırdım. Bakın arkada esnek bıraktım. Sıkarsak eğer model bozulur. Buraya 3 tane pembe dolama yapacağım. Şu birinci dolama ilmeğim. Şu ikinci dolamalı ilmeğim. Şu da 3. dolamalı ilmeğim. Pembemi şöyle arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Ardından buraya bir ilmek siyah dolama yapacağım. Bir tane siyah dolama. Şöyle alttan siyah ipimi alıyorum. Siyah ip böylece arkadaki uzun pembenin önünü kesmiş oluyor. Arkada ip uzun uzadıya kalmıyor. Bir tane siyah dolamamı yaptım ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Krem ipimle ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Şimdi tekrar pembemi aldım. 2 pembe dolama yapacağım. Şu bir pembem. Şu da 2 pembem. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Buraya bir tane krem örüyorum. Ve tekrar 2 ilmeğe daha pembe dolama yapacağım. Şu birinci pembe dolamam. Şu da ikinci. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm ve kalan bir ilmeğimi düz örüyorum. 6. sıramız böyleydi. Ajurlu modelimize geldik. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda 2 düz 1 ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters ve 2 düz. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, modelde 7. sıradayız. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından yine şu pembe ipimi kontrollü bir şekilde şöyle yaklaştırıyorum. Bakın. Şöyle yaklaştırdım. Buraya 2 pembe dolama yapacağım şimdi. Şu ilk ilmeğimin dolaması. Dolama yaptığımız ilmeğimizi krem ipimizle örüyoruz. Şu da ikinci dolamam. Pembemi arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm.
Tekrar 2 ilmeğe daha pembe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar buraya bir ilmek siyah dolama yapacağım. Şu alttan siyah ipimi alıyorum. Bir ilmeğe siyah ipim ile şöyle dolamamı yaptım ve siyahımı arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Şimdi buraya tekrar pembe ipim ile 3 ilmek dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da üçüncü dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde kelebeğimizin 7. sırasını yaptık. Bir diğer şişime geldim. Bir önceki sırada düz örmüştük. Şimdi tekrar ajur yapacağız. En son ajur yapıp sola doğru kesim yapmıştık. Şimdi sağa doğru kesim yapacağız, ajur yapacağız. Bakın, sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. Ters ilmeğim ters örülüyor. Tekrardan sağa doğru kesimimi yapıyorum. Hemen ajurumu yapıyorum yanına. Şöyle ve aradaki ters ilmeğim ters. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Yeniden sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım ve bir ilmek ters ördüm. Son kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve kesimden sonra ajurumu yapıyorum. Şimdi tabanımızdaki ilmekleri düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, artık arka yüzde tabanda ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda 2 ilmek krem örerek başlıyorum. 1, 2. Yanına 5 tane pembe dolama yapacağım. Şöyle pembe ipimi yine kontrollü bir şekilde getirdim. 5 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi krem ipimizle örmeyi unutmuyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Ve bir ilmek daha dolama yapıyorum. 5. Dolama yapacağım ilmeğim bitti. Pembemi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Ve buraya bir ilmek siyah dolama yapacağım. Siyah ipimi ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez dolandırdım. Ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi kalan 5 ilmeğimi normal krem ipimle düz örüyorum. Modelimizde 8. sıramız böyleydi. Ajurlu bölüme geldik. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada yine 2 düz 1 ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Tekrar 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters, 2 düz. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi de kelebek modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimizi krem ipimle öreceğim. İlk 5 ilmeği krem ile. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından pembe ipimi yine alıyorum şuradan. 3 tane pembe dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci. Şu da üçüncü ve sonuncu. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Şimdi siyah ipimi alacağım. Buraya 2 ilmeğe siyah dolama yapacağım. 2 ilmek. Şu birinci siyah dolamam. Bakın siyah ipim henüz önde bekliyor. Şu da ikinci siyah dolamam. Siyahımı artık arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Geldik ajurlu bölüme. Bir önceki sırada ilmekleri düz örmüştük. Bakın bir önceki ajurda hanımlar ajurumuz önce sağ kesim yaptık, sonra ajur yapmıştık. Şimdi tekrardan önce ajur yapıyorum, sonra öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tane tersim var. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Arada bir tersim var. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir tersim var. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Arada bir tersim var. Ve ajur yapıyorum.
öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve kelebeğimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk 5 ilmeğimi krem ipimle örerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından buraya pembe ipimle bir ilmeğe dolama yapıyorum. Bakın, bir ilmeğe dolama yaptım. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrardan buraya bir tane pembe dolamamı yapıyorum ve pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir krem örüyorum ve buraya bir tane siyah dolama yapacağım şimdi. Bir ilmeğin etrafında siyahımı dolandırdım ve yine siyahımı arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Ajurlu modelime geldim. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ilmeklerimizi 2 düz 1 ters olarak örüyoruz. Tekrar 2 ilmek düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters ve 2 düz. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, modelimizde yeniden ön yüzdeyiz. 11. sıradayız. Yine ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4, 5. Buraya 3 ilmek dolama yapacağım pembe ile. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da 3. ve sonuncu dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum ve dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Şimdi 6 ilmeğim kaldı. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. Siyah ipimle şu anda işim bitti hanımlar, bu kelebek de arkada bekliyor. Diğer kelebeği yaparken aynı ipi kullanacağız. Evet hanımlar, ajurlu bölüme geldik. Bir önceki ajurumuzu yaparken önce ajur yaptık, sonra kesim yapmıştık. Bu sırada da önce sağa doğru kesim yapıyorum. Ardından ajur yapıyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Yeniden sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ajurumu yaptım. Arada bir tersim var. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum ve ajurumu yaptım. Arada bir tersim var. Yeniden sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıyorum. Aradaki tersimi ters ördüm. Ve son modelim. Burada da yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle. Ardından öremedim. Ardından ajurumu yapıyorum. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Ön yüzdeyiz ve modelimizde 12. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya bir ilmek pembe dolama yapıyorum. Pembe ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğim düz örülüyor. Böylece kelebeğimizi bitirdik. Bir diğer şişime geldim. Bir önceki sırada ajur yapmıştık hanımlar. Bu sıramızda ilmeklerimizi ajur yapmayacağız. 2 düz 1 ters olacak şekilde örüyoruz. Ajurlu modelimizi de bitirdik. 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ilk kelebeğimizi ve bakın ilk ajurlu modelimizi tamamladık burada. İlk model bitti. Şöyle baktığımız anda hanımlar, bakın bu model bitiminde ilmeklerimizi artık düz öreceğiz. 2 sıra. Yani 4 şişimizdeki ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Ajurlu modelimizde yine yapmayacağız. Hepsi düz örülecek. Şöyle hepsini düz olarak örüyorum. Bakın ilk şişimi tamamladım. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız, bir daha dolanacağız. Bu şekilde düz olarak 2 sıra örelim, gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm geldim. Şimdi diğer mavili kelebeğimizle
bu ajurlu modelimize başlayacağız. Bu defa ajurlu modelimizi ilk şişimizi yapacağız. Çaprazlamasına kurulacak. İkinci şişede yine kelebeğimizi yapacağız. Birinci kelebek ile ikinci kelebek birbirine bakar yönde olacak. Çapraz şekilde modelimize devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar ben bu pembe ipimi kestim. Çünkü pembe ile işim kalmadı. İpuçlarını hanımlar şöyle gizleyeceğiz. Bakın burada size göstermek istiyorum. Bakın pembe ipimin ucunu kesmiştim. Bu ipimi şöyle düğümleyerek buraya şöyle sıkılıyorum. Ve ipimizin ucunu bir güzel şöyle arka aralardan geçirerek şöyle gizliyoruz. Bu şekilde hanımlar iplerimizi sıkılayıp gizleyelim. Siyah ipimi tekrar kullanacağım. Burada duruyor. Şimdi ilk şişimdeyim. Bu defa ilk şişime ajurlu modelimi kuracağım. Modelin ikinci bölümündeyiz. Öncelikle ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Araya bir ilmek ters ördüm. Ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yanına bir ilmek ters ördüm. Ajur yaptım. Öndeki iki ilmeği kestim. Yanına bir ilmek ters ördüm. Ve son kez ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. İlk şişe ajurumuzu oluşturduk. İkinci şişte mavi kelebeğimize başlayacağız. İlk 7 ilmeğimi örüyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu defa şöyle mavi ipimi aldım. Buraya bir ilmek mavi ile dolama yapacağım. Şöyle. Mavi ipimin ucu arkada kaldı. Şöyle bir ilmeğe mavi ile dolamamı yapıyorum ve dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Buradaki kelebeğimizin ilk sırasını yaptık hanımlar böylece. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ajurda ve kelebekte ikinci sıradayız. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ilmekleri bakın 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters ve 2 düz olacak şekilde ördük. Şimdi kelebeğimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından şu mavi ipimi alıyorum. Buraya 3 ilmek dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Mavi ipim henüz önde bekliyor. Şu da üçüncü ve sonuncu dolamam. Mavimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece kelebeğimizin ikinci sırasını tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımı ördüm geldim. Şimdi ajuruma devam edeceğim. Bu defa sağa doğru kesim yapacağım. Öyle ajur yapacağım. Bakın ikinci ilmeği ilkin önüne getiriyorum hemen. Kesimimi yapıyorum. Sağ kesimimi ajurumu yaptım. Aradaki tersim ters örülüyor. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum. Araya bir ilmek ters ördüm. Yeniden şu öndeki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ajurumu yaptım. Araya bir ilmek ters örüyorum. Yeniden sağa doğru kesim yaptım. Ajurumu yapıyorum ve yanında bir tersim var. Son iki ilmeğim kaldı. Buraya da yine sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ajurumu yaptım. Ajurlu modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada ilk 4 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada hanımlar şu alttan siyah ipimi alıyorum kelebeğim için. Buraya bir tane siyah dolama yapacağım. Şimdi siyahı kontrollü bir şekilde getirelim. Bir tane siyah dolamamı yapıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem ördüm. Buraya hanımlar mavi ile bir ilmek dolama yapacağım. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum ve bir ilmek daha mavi dolama yapıyorum. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Kelebeğimizin 3. sırası böyleydi. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanı ördüm geldim. Modelde bu defa 4. sıradayız. Bir önceki sırada ajur yapmıştım. Şimdi buradaki ilmeklerimi 2 düz 1 ters olacak şekilde örüyorum. 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters ve 2 ilmek düz. İkinci şişimdeyim. Burada
Modelime devam ediyorum kelebeğime. İlk 3 ilmeğimi siyah ile krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Ardından buraya siyah ipimle 2 ilmeğe dolama yapacağım. 2 ilmek. Şu birinci dolamam. Şu da 2. Siyahımı arkada bırakıyorum ve dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir krem örüyorum. Tekrar şu mavimi aldım. 3 ilmek mavi ipim ile dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ve şu da üçüncü ilmeğim. Mavimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda da şöyle devam edeceğiz. Hani bir önceki ajurumuzu önce sağa doğru kesim yapmıştık, sonra ajur yapmıştık. Bu sıramızda da hanımlar önce ajur yapacağız, sonra sola doğru kesim yapacağız. Yanlarda aralarda bir tane tersimi ters örüyorum. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 1 ilmek ters ördüm. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ajurlu modeli tamamladık. Diğer şimdiyim. Kelebeğimizin 5. sırası da şöyle olacak. İlk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5. Buraya siyah ile 1 ilmek dolama yapacağım. Siyah ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar mavimi alıyorum hanımlar. 5 ilmek mavi dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci. Üçüncü. Dördüncü. Ve şu da 5. dolamam. Mavimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 6. sıramızdayız. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Şimdi ilmeklerimizi 2 düz 1 ters olacak şekilde örüyoruz. 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters ve 2 düz. Modelli tarafa geldim kelebeğime. Kelebeğimde hanımlar 2 ilmek krem örerek başlıyorum. 2 tane krem ördüm. Mavi ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum buraya. 3 ilmeğe mavi dolama yapacağım. Şöyle mavi ipimi getirdim. 3 ilmeğe mavi dolama. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Mavimi arkada bırakıyorum ve en son dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir krem örüyorum. Hemen şu alttan siyahımı aldım. Buraya 1 ilmek siyah ile dolamamı yapıyorum. Tekrar dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar mavimi alıyorum hanımlar. 2 mavi dolama yapacağım şimdi. Şu birinci mavi dolamam. Şu da ikinci. Maviyi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Buraya bir krem örüyorum ortaya. Ve tekrar 2 ilmeğe daha mavi dolama yapıyorum. Şu 1. Şu 2. En son mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Sonuncu ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 7. sıramızdayız. Bu sıramızda da sağa doğru kesim yapacağız. Ajur yapacağız ardından. Bakın öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru şöyle kesim yapıyorum. Hemen ajurumu yaptım. 1 ilmek ters. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım. 1 ilmek tersimi ters ördüm. Yeniden sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajur yaptım. 1 ilmek ters ördüm. Devam ediyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. 1 ilmek ters ördüm ve tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum.
sağa doğru kesimimi yaptım ve ajurumu da yapıyorum hanımlar. Ajur modeli tamamladık. Geldik kelebeğimize. Kelebeğimizde de hanımlar hemen ilmeklerim çıktı. Şöyle toparlayayım. Kelebeğimizi yaparken de burada bir ilmek krem örerek başlıyorum. Sonra şu mavi ipimi yine kontrollü bir şekilde yakınlaştırıyorum. Buraya 2 mavi dolama yapacağım şimdi. 2 ilmek mavi dolama. Şu birinci mavi dolamam. Dolama yaptım, ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şu da ikinci. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir krem örüyorum. Tekrardan 2 ilmeğe daha mavi dolama yapacağım. Şu birinci mavi dolamam. Şu da ikinci. Yine mavimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum ve şu alttan siyah ipimi aldım. Buraya bir ilmek siyah ipimle dolamamı yapıyorum. Yine siyahımı arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir tane krem örüyorum. Ve buraya yine 3 ilmek mavi dolamamı yapacağım. Şu birinci mavi dolamam. Şu ikinci. Şu da üçüncü. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda 2 düz 1 ters olacak şekilde ajurlu ilmeklerimizi örüyoruz. 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters ve 2 düz. Kelebek modelime geçtim. Burada da hanımlar 2 ilmek krem örerek başlıyorum. 2 krem. Şöyle mavi ipimi yine kontrollü bir şekilde getiriyorum. 5 ilmeğe mavi dolama yapacağım. 5 ilmek. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Ve şu da 5. ilmeğim. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına bir krem ördüm. Ve buraya tekrar bir ilmek siyah ipimle dolamamı yapıyorum. Siyahımı arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Şöyle. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördük. Ön yüzde ve modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek ters. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek ters. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Ajur yapıyorum ve öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kelebek modelimize geldik. Bu aşamada 5 ilmek krem öreceğim hanımlar şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Mavi ipimi alıyorum. Buraya 3 ilmek mavi dolama yapacağım. 1, şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. Şu da üçüncü. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum ve buraya siyah ile bir ilmek dolamamı yapıyorum. Artık hanımlar siyah ipimizle işimiz kalmadı. Siyah ipimizi de kesebiliriz. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ipuçlarını da hanımlar sizlere gösterdiğim gibi sıkılayıp arkaya gizleyelim bu arada. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimizde 10. sıradayız. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters ve 2 düz olacak şekilde ilmekleri ördük. Kelebeğimize geldik. Kelebeğimizde de hanımlar ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir ilmek mavi dolama yapıyorum. Bir ilmek. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum ve yanına bir ilmek daha mavi dolama yapıyorum.
Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Modelimizde yeniden ön yüzde 11. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar bu defa sağa doğru kesim yapıp ajur yapacağız. Bakın. Öndeki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ajurumu yaptım. Aradaki tersimi ters ördüm. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum ve bir ilmek ters ördüm. Yeniden sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum ve bir ilmek ters ördüm. Son kez sağa doğru kesim yapıyorum ve ajurumu yapıyorum. Ajurlu modelimizi yaptık. Şimdi kelebekli bölümdeyiz. Burada da ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından buraya mavi ipim ile 3 tane dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Dolama yaptım. İlmeğimi yine krem ile örüyorum. Şu ikinci dolamam. Şu da üçüncü dolamam. Mavimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 12. ve sonuncu sıradayız. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters ve 2 düz olacak şekilde ajurlu ilmeklerimi ördüm. Kelebeğimizde son sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam bu ortaya bir ilmek mavi ile dolamamı yapıyorum. Ve mavimi arkada bıraktım. Artık mavi ipimizde kesip ucunu arkaya gizleyip bağlayabiliriz hanımlar. Kelebeğimizi bitirdik. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, patiğimizin tabanını düz olarak örelim. Ardından tekrar ön yüze geldiğimizde 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra krem ipimiz ile bütün ilmeklerin tamamını ajurlu ilmekler dahil 2 sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz örelim gelelim. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimizdeyiz. Bu aşamada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu. Burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin yanlarına geçtik hanımlar. Ben bu bölümlere 7'şer ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Şu anda ön yüzdeyiz, ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz hanımlar. Tabandaki bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı örgümün her iki tarafında da düz örerek elde ediyorum zaten. Bilek ayrımı yaptığım yere geldim. Geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7. Bakın ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmekleri ters olarak örüyorum hanımlar.
Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece ters örgü olduğu için hızlıca örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapılacak bir model, detay, işlem hiçbir şey yok. Arka bölüm sadece bu şekilde yapılıyor. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmek var. Düz örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar bilek ayrımına kadar geldim. Şimdi geri dönüyorum. Yeniden ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam var. 7 haroşamı ördüm. Yine ön yüzdeyim. Diğer bilek ayrımına kadar ilmeklerimi böyle düz öreceğim. Arka yüzde haroşalar hariç diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Hani bu bölümü ayağınıza ördükten sonra bir giyin, deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, gelelim, ardından topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için ilmekler tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da şu arada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Kesim yaptıktan sonra hanımlar geri döneceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Devamında gelen diğer ilmekleri ters olarak örüyorum arka yüzde olduğum için. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrardan bir önceki sıraya geldik hanımlar. Yani yapacağımız işlem aynı. İlk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şu: kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, topuğumu kestim ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patemizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesilecek hanımlar. Kesim böyle. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Bu tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topladım. 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Ardından topuğumuza bir bütün olarak bakalım nasıl olmuş. Şöyle güzelce ipimin ucunu gizliyorum. Şimdi bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz şöyle. Ayağı giyince kesimi böyle görünüyor. Gayet güzel, şık duruyor. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim patiğimizi. Ayağımızda görelim. Ajurlu modeller ayakta kendini çok daha iyi gösteriyor. Gayet güzel, hoş bir patik oldu. Tasarım bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde. Çok güzel, şık, zarif bir patik oldu. Çeyiz içinde çok uygun. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.